Amerika'dan herkese selamlar arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Size çok basit görünen ama aslında cevabının basit olmadığı bir soru soracağım. Amerika hayali hala gerçek mi? Milyonlarca insan her yıl Green Card alırsam hayatım değişir diye düşünüyor. Ve Türkiye'den, Orta Doğu'dan, dünyanın dört bir yanından insanlar bu kapıya uzanıyor diyelim. Peki gerçekte ne oluyor derseniz ben buradayım. San Diego'dan çekiyorum bu videoları. Ve size bugün hem rakamlardan hem de kimsenin söylemediği gerçeklerden bahsedeceğim. Çünkü çok sık dile getirdiğim gibi rakamlar yalan söylemez arkadaşlar. Önce temel atalım videoya. Green Card yani daimi ikamet kartı size Amerika'da kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkı veriyor. Yani vatandaşlık değil ama bir sonraki adımın, yani vatandaşlığa giden adımın kapısı diyelim. Peki kaç yolu var bu Amerika'da bulunan Green Card'ın? 4 ana yol olarak özetlemek gerekirse birincisi aile yoluyla alınan Green Card. Yani Amerika vatandaşı ya da Green Card sahibi bir yakınınız varsa sizi sponsor edebilir ve en yaygın, en güvenli yolu da bu bence hala. Ama bekleme sürelerinin bazı ülkeler için uzadığını biliyoruz. İkincisi de iş yoluyla, yani bir Amerika şirketi size işe alır ve sponsor olursa başvurulacak bir yöntem ama şirketin bürokratik yükü üstlenmesi gerekiyor. Bu çoğu işvereni de caydırıyor aslında, özellikle Trump döneminde daha da zorlaştı diyebiliriz. Üçüncüsü ise çekilişle, yani diversity visa loteriyle her yıl yaklaşık 55.000 kişiye çekilişle Green Card veriliyor sistemde ve Türk vatandaşları bu programa dahil başvurabiliyor. Ama şunu da eklemek gerekirse Trump yönetimi bu programı tamamen kaldırmayı ya da çok ciddi kısıtlamalar getirmeyi sıklıkla gündemde tutuyor. Yani kapı şu an evet yöntem olarak açık ama ne kadar süre açık kalacak ya da ne kadar süre sonra bu başvuru sistemi aktif olacak henüz bu bilinmiyor ve kimsenin de garanti edebileceğini düşünmüyorum bu süreçte. Bu yüzden bu videoyu tam zamanında izliyor olabilirsiniz. Çünkü dördüncüsü ise yatırım yolu. En az 800 bin dolar gibi rakamlardan bahsediliyor. Bu yatırım en az 10 kişilik istihdam var ve para varsa kapı açık tabii özetle, ama bu herkesin yolu değil. Yani teoride 4 yol var. Pratikte ise tablo çok daha farklı görünüyor. Biraz daha manşetlerin can sıkıcı kısmına gelirsem, Trump'ın ikinci döneminde göçmenlik politikasını kökten değiştirdi ve bu değişimler sadece sınırdaki insanları değil, yasal yoldan başvuran herkesi doğrudan etkiliyor. Rakamlardan bahsedeceksek Green Card onay süreleri Trump'ın ikinci döneminde ortalama %34 uzadı ve başvuruların reddedilme oranı ise bazı kategorilerde %40'ı aşmış durumda. Daha da önemlisi, Trump yönetimi kamu yükü kuralını genişletti ve bu kural şu anlama geliyor: eğer devlet yardımı aldıysanız ya da alma ihtimaliniz yüksekse başvurunuzun reddedilme oranı yükseliyor. Yani sistem sizin gelecekte devlete ekonomik bir yük olma ihtimalinizi bile büyük bir risk olarak okuyabiliyor. Ve Amerika Yüksek Mahkemesi bu dönemde de göçmenlik davalarında ardı ardına kısıtlayıcı kararlar da aldı biliyorsunuz. Ve özellikle son dönemde çıkan mahkeme kararları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hukuk büroları, göçmen toplulukları da şu an gelişmeleri çok sıkı şekilde takip ediyor ve bunları tartışıyor. Ve bir şey daha eklemek gerekirse deportasyon rakamları 2026'da kayıt dışı göçmenlere yönelik operasyonlar %60 arttı. Ama şunu da söylemek gerekir, bu operasyonlar bazen yasal statüdeki göçmenleri de korkutabiliyor ve sokaktaki insanlarla konuşunca bunu açıkça görebiliyorsunuz. Bunu açık yüreklilikle ben de söyleyebilirim. Gerçekten bazen gergin anlara şahitlik etti herkes. Trump'ın söylemi ise çok net bu konuda: Amerika Amerikalılarındır. Yani bu söylem politikasına yansıyor ve her geçen ayda biraz daha bu kapının daraldığını görüyoruz. Kısa bir ara veriyorum. Eğer bu videolarımı, bu analiz videolarımı haber odaklı beğendiyseniz videoyu lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten
çok önemli benim için. Bu videolara sandığınızdan çok daha emek, çok daha zaman harcıyoruz. Özellikle ben tek başıma olduğum için daha da fazla zaman harcıyorum. Ve şimdi videomun en çarpıcı rakamlarına gelelim isterim. Bekleme sürelerinden bahsedelim. Aile yoluyla başvuruyorsanız Türk vatandaşı olarak bekleme süreniz kategoriye göre 3 ile 12 yıl arasında değişecektir. Ve tabii ki bu video tamamen benim gazetecilik kimliğimle hazırladığım videolar. Eğer böyle bir süreciniz varsa, böyle bir süreci başlatmak istiyorsanız zaten kesinlikle Amerika'daki bütün işlerinizi avukatla ilerletmenizi hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu sadece bilgilendirici bir video. Yani benim analiz videom. Ve bu hukukla ilgilenen avukatlar, hukuk büroları falan izliyorsa da yanlış bilgi veriyorsan da lütfen bir bilgilendirme notu geçin bu videoya. Öyle isterim bilmek açısından da. Dediğim gibi yıllar sürüyor bu aile yoluyla başvurma muhabbeti ve çünkü her yıl ülkeye göre bir kota var ve Türkiye bu kotaların içinde de orta sıralarda. Peki iş yoluyla başvuruyorsanız çok nitelikli bir pozisyonunuz olsa bile süreç ortalama 2 ile 5 yıl alıyor ve bu süreç boyunca buradaki yasal vize statünüzü sürekli korumak ve her yenileme döneminde yeniden o bürokratik riske girmek, o bürokratik riskle karşı karşıya gelmek zorundasınız. Bu da zaten psikolojik bir baskı yaratıyor. Peki gelelim maliyetlere. Green Card başvurusunun resmi devlet ücreti tek başına yaklaşık $1440 şu an ve buna bahsettiğim gibi Amerika'daysanız hiçbir işinizi avukatsız yapmayın. Avukatlık ücretlerini de eklemek lazım. Ciddi bir hukuk bürosuyla çalışıyorsanız her case kendine özel olduğu için bir aralık vereceğim. 3.000 ile 8.000 dolar arası değişir. Tıbbi muayeneler vardır. Tercüme eğer İngilizceniz yeterli değilse tercüme de ödemeniz gerekir. Gibi. Toplamda 10.000 ile 15.000 dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bunu söylemekte fayda var. Peki bir de red oranlarından bahsedelim. Bazı kategorilerde red oranı %40'ı geçiyor. Ve peki red yedikten sonra ne oluyor derseniz itiraz süreci tabii ki baki. Bu da yıllarca sürebilir ve bu süreçte ülkede kalmak için geçerli bir vizenizin olması şart. Yine tekrarlayacağım meşhur sözü. Rakamlar yalan söylemez ve bu süreç para demek, bu süreç sabır demek ve belirsizlikle dolu uzun bir maraton demek. Peki ben dolu dolu yaşadığım bu 3 yıl, 4 yıla uzanan sürecimde neler gördüm dersek, rakamların ötesinden konuşmak lazım. Burada yaşayan biri olarak San Diego'dayım ve çevremde onlarca göçmen var haliyle. Avukatından tut, mühendisinden, aşçısından işte profesyonellik alanı neyse bir sürü insan ve her meslek, her eğitim seviyesi var ve şunu gördüm genel olarak. Green Card sürecinde en büyük zorluk bürokratik zorluklar kesinlikle doğru ve en zorlayıcı kısım da buna ben de imzamı atarım. Kesinlikle psikolojik sıkıntı oluyor. Psikolojik zorluk oluyor. Bir kere bir statü belirsizliğiniz var. Vizem ne zaman bitecek? İşimi kaybedersem ne olur? Eğer çalışıyorsanız, çalışma vizesiyle buradaysanız. İşte öğrenciyseniz hastalanırsam sigorta sorunum var. O nasıl olacak? Gibi bu sorular insanın içini gerçekten tüketebiliyor. Bir de şu gerçek var. Amerika'ya gelince her şeyin çözülebileceğini düşünenler var. Oysa kira burada gerçekten çok yüksek. Kaliforniya özelinde. San Diego'da tek yatak odalı bir daire mesela ortalama $2.800 başlıyor. Sağlık sigortası olmadan bir doktor ziyaretiniz neredeyse $400-600. İşte yaşam maliyeti Türkiye ile kıyaslanamaz zaten. Özellikle Türkiye'den izleyenleri düşünüyorum. Biliyorum yorumlarda işte buraya gelmeyi düşünenleri görüyorum. Ya da işte Amerika'dan Türkiye'ye göçenleri ağır şekilde eleştirenleri görüyorum. Ama dürüst cevap vermek gerekirse evet, Amerika fırsatlar ülkesi. Hala fırsatlar ülkesi ama bir bedeli var ve bu bedeli önceden bilmek, araştırmak lazım ki sonradan pişman olmamak önemli. Mesele artık daha iyi bir hayat hayali değil dediğim gibi. Mesele artık hangi bedeli ödemeye hazır olduğunuzu bilmek önemli olan ve sonuç olarak da Trump yönetiminde Green Card hala mümkün mü sorusu? Evet. Ama eskisinden çok daha zor, çok daha pahalı ve çok daha belirsiz bir süre arkadaşlar. Ve
Ben F1 vizesiyle buradaydım ve 2025 yılında Green Card loterisiyle sürecimi devam ettiren biri olarak da gerçekten çok zorlu bir süreç. Ben de tam Trump dönemine denk geldiğim için hem de gerçekten psikolojinizin çok sağlam olması gerekiyor diyelim. Eğer güçlü bir iş sponsorunuz varsa mesela ya da aileniz Amerika'daysa ya da yatırım yapacağınız kadar paranız varsa ya da dediğim gibi Green Card loterisi açılır ve Green Card loterisinde aday olursanız bu kapı hala açık. Ama romantize edilmiş bir hayalle bu sürece girmek gerçekten hayal kırıklığı kaçınılmaz oluyor ve burada yaşayan biri olarak ve dediğim gibi Green Card loterisi sürecini bizzat yöneten biri olarak da ve rakamlarla da gördüğünüz tablonun açık olduğunu düşünüyorum. Amerika büyük bir ülke, fırsatlar var dediğim gibi gerçek ama bu fırsatlar artık eskisi kadar kolay değil ve Trump'ın politikaları bu tabloyu her geçen ay, her geçen gün daha da sertleştiriyor. Bizzat kendim bunu görüyorum. Bakalım bu süreç önümüzdeki günlerde nerelere evrilecek. Videonun sonuna doğru da videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok önemli. Like'larınız çok önemli. Ve son kez bir soru sorayım size. Siz Green Card'ı düşünür müsünüz? Bu anlattığım zorluklara rağmen hala bu süreçlere girmeye hazırlanan var mı? Yoksa bu tablo gerçekten sizi caydırır mı? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.